Felsefe dediğimiz şey sadece soyut fikirler yığını olmak zorunda mı? Ya size dünyayı değiştirebilecek somut bir eylem planı sunsaydı? İşte bugünkü yolculuğumuzda tam da bunu yapan birinin, antik Çin'in en radikal ama en az bilinen düşünürlerinden Mozi'nin peşine düşüyoruz. İsterseniz gelin Usta Mo'nun kendi sözleriyle başlayalım çünkü bu söz aslında onun bütün felsefesini özetliyor. Yani diyor ki, bir toplum hastaysa bir doktor gibi önce hastalığın nedenini bulmak zorundasın. Yoksa yaptığın her şey sadece bir yara bandından ibaret kalır. Şimdi Mozi'nin bu kadar radikal olmasına şaşırmamak lazım. Neden mi? Çünkü yaşadığı dönemi anlamamız gerek. Bakın, dönemin adı Savaşan Devletler Dönemi. Yani adından bile belli değil mi? Sonu gelmeyen savaşlar, bitmek bilmeyen ihanetler, tam bir toplumsal çöküş. İşte Mozi'nin çözmek istediği devasa problem bu kaosun ta kendisiydi. Tabii o dönemde tek düşünen Mozi değildi. Aslında tam bir yüz düşünce okulu çağı yaşanıyordu. Gördüğünüz gibi Konfüçyüs'ten hemen sonra geliyor ve Konfüçyüsçuluğa karşı ilk ve en sert, en sistemli muhalefeti o başlatıyor. O dönem Çin'i adeta bir fikirler arenası gibi düşünün ve Mozi bu arenadaki en dişli dövüşçülerden biriydi. Ama Mozi'yi diğerlerinden ayıran çok temel bir şey var. O, saraylarda yaşayan, eli sıcak sudan soğuk suya değmeyen aristokrat filozoflardan değildi. Çok daha farklı, çok daha gizemli bir karakter. Felsefeye de öyle soyut yaklaşımlarla değil, bildiğiniz elleriyle çalışan bir zanaatkarın gözüyle bakıyordu, pratik, somut ve her şeyden önemlisi işe yarar olmalıydı. Peki kimdi bu usta Mo? Aslında hakkında çok az şey biliyoruz, bu da onu daha gizemli kılıyor. Muhtemelen bir zanaatkar, belki bir marangoz ama aynı zamanda bir subay ve usta bir savunma stratejisti. İşte bu zanaatkar kökeni çok önemli çünkü bu onun neden fil dişi kulelerde teori üretmek yerine işe yarayan pratik çözümlere odaklandığını açıklıyor. Onun sesi atölyelerden, savaş meydanlarından geliyordu. İşte bakın bu sözü onun düşünce yapısını resmen özetliyor. Ne diyor? Kare olanı gönye ile yuvarlak olanı pergelle yaparsın. Yani bir marangoz nasıl alet kullanıyorsa toplumun da ahlak için böyle net, nesnel standartlara ihtiyacı var. Ona göre felsefe laf salatası değil, bildiğiniz mühendislik gibiydi. Ölçülebilir, somut sonuçlar üretmeliydi. Peki, bu mühendis filozof yaşadığı dönemin bu korkunç kaosuna nasıl bir teşhis koydu? Aile kavgaları, büyük savaşlar, bütün bu felaketlerin altında yatan tek bir kök neden olduğunu söyledi. Hani demiştik ya, bir doktor gibi, o da semptomlara takılmadı, doğrudan hastalığın kalbine indi. Ve teşhisi gerçekten sarsıcıydı. Dünyadaki tüm felaketlerin kaynağı neydi biliyor musunuz? Ayrımcılık. Yani insanların sadece kendi ailesini, kendi klanını, kendi devletini sevip diğerlerini dışlaması. Mozi buna taraflı sevgi diyor. Benim ailem seninkinden önemli dediğin anda işte o an, diyor Mozi, bütün kötülükler başlar. Mozi'nin ne kadar devrimci bir şey söylediğini anlamak için dönemin en büyük felsefesi olan Konfüçyüsçülükle karşılaştırmak lazım. Bakın, Konfüçyüsçülük ne diyor? Sevgi derecelidir, önce aileni seveceksin. Bu onlara göre doğal ve erdemli bir şey. Mozi ise tam tersini söylüyor. Hayır diyor, sorunun ta kendisi bu. Bu ayrımcılık bütün savaşların, bütün kötülüklerin ana kaynağıdır. Eğer teşhis bu kadar radikalse tedavi ne olmalı? Elbette çok daha radikal. Mozi'nin reçetesi şuydu. Jian Ai, yani evrensel sevgi. Ama durun, aklınıza hemen böyle romantik, duygusal bir şey gelmesin. Hayır, Mozi'nin bahsettiği şey son derece mantıklı, pragmatik bir toplumsal stratejiydi. Nedir peki bu evrensel sevgi? En basit haliyle başka birinin ailesini kendi ailen gibi, başka bir devleti kendi devletin gibi görmek. Herkese karşı ayrımcılık yapmadan tarafsız bir ilgi ve özen göstermek. Neden peki? Çünkü Mozi'ye göre felsefenin tek bir amacı olmalı. Herkes için somut, elle tutulur fayda sağlamak. İşte Mozi'nin zekası da tam bu noktada parlıyor. Bakın ne kadar mantıklı bir şey söylüyor. Sen başkalarını seversen, onlar da seni sever. Sen başkalarına fayda sağlarsan, onlar da sana fayda sağlar. Yani bu öyle ilahi bir emir falan değil, tamamen akılcı bir sistem. Karşılıklılık ilkesi. İyilik yap çünkü bu rasyonel olarak senin de çıkarına. Peki bu evrensel sevgi ilkesi pratikte ne anlama geliyor? İşte şimdi Mozi'nin felsefesinin nasıl bir domino taşı gibi işlediğini göreceğiz. Her şey bu tek bir ilkeye bağlanıyor. Gerçekten de bir mühendisin inşa ettiği bir yapı gibi her parçası mantıkla birbirine bağlı. Mesela saldırı savaşlarına karşı çıkması.
Bu evrensel sevginin en doğal sonucu. Çok basit bir mantığı var. Eğer komşu devleti kendi devletin gibi görüyorsan ona neden saldırırsın ki? Mozi'ye göre saldırı savaşı ahlaksız olmasının yanı sıra korkunç bir israftır. Değerli canları ve kaynakları boşa harcamaktır. Aynı mantığı lüks ve israf konusunda da görüyoruz. Barınma, giyim, savunma, her şey sadece ihtiyaca yönelik olmalı. Aşırı süsleme, israf yok. Neden? Çünkü lüksü harcanan her bir kuruş aslında ihtiyacı olan birinden alınmıştır. Eğer bir harcama bütün halka fayda sağlamıyorsa o harcama yanlıştır. Bu kadar net. Hatta o kadar ileri gidiyor ki o dönemde çok önemli olan büyük cenaze törenlerine, uzun yas dönemlerine, hatta müzik performanslarını bile reddediyor. Neden? Çünkü bunları halka fayda sağlamayan, savurgan israflar olarak görüyor. Bu tabii Konfüçyüsçüler için büyük bir şok. Mozi'nin tek bir ölçütü vardı. Bu halka fayda sağlıyor mu? Cevap hayırsa o şeyin ne kadar kutsal olduğu umrunda değildi. Bakın, Mozi sadece şunu yapın, bunu yapmayın diyen bir ahlakçı değil. Aynı zamanda çok sistemli bir düşünür. Herhangi bir fikrin doğru olup olmadığını anlamak için 3 adımlık bir test geliştirmiş. 1. Geçmişte işe yaramış mı? 2. İnsanların gözleriyle, kulaklarıyla gördüğü gerçeklerle uyuşuyor mu? Ve 3. En önemlisi, uygulamaya konduğunda halka ve devlete fayda sağlıyor mu? Felsefe dediğin kanıta dayalı olur diyordu. İşte bu rasyonel ve pratik yaklaşımıyla Moizm, Çin tarihinde çok önemli bir yer edindi. Çünkü Konfüçyüsçülüğe karşı ilk sistemli ve en dişli muhalefeti onlar oluşturdular. Onlar sadece başka bir okul değildi, dönemin egemen düşüncesine "dur bakalım, senin söylediklerin halka ne fayda sağlıyor?" diye sormaya cüret eden ilk organize güçtü. Yüzyıllar içinde Moizm popülerliğini kaybetmiş, hatta fikirleri bastırılmış olabilir. Ama Mozi'nin sorduğu o temel sorular, savaş, adalet, israf, bu sorular bugün eskisinden çok daha geçerli, çok daha acil değil mi sizce de? Sanki 2500 yıl öncesinden bugüne sesleniyor gibi. Gelin bu bölümü zihnimizde dönüp duracak bir soruyla bitirelim. Mozi'ye göre sevgi hissettiğin bir duygu değil. Sevgi, tüm insanlığa fayda sağlamak için yaptığın pratik bir eylem. Bir an için düşünelim. Ya haklıysa, ya sevginin gerçek ölçütü yarattığı somut faydaysa, bu bizim dünyaya bakışımızı, ahlak anlayışımızı kökünden değiştirmez miydi? Belki de Usta Mo haklıydı.